Bodrum'dayız. Bodrum'da bir yerdeyiz. Bir akşam yürüyüşünü sizlere çekelim dedik. Yürüyoruz. Bakalım bizim buraları siz de beğenecek misiniz? Bizlerin kıymet bilmediği ama işte yeşille iç içe Bodrum. Her tarafta beton yığını değil. Burası Kızılağaç. Bodrum'un Kızılağaç mahallesi. Bak alan diyebiliriz aslında. Ama keşfedilip buraları da binalaştırılmaya çalışıyor. Evet, sesi duyduğunuz gibi bir köpeğimiz de var. Yanımızda. Birken iki oldular. Ama bunlar yoldaş insana. Yani biz de tepkiliyiz aslında uyutulmasına. Pekala kısırlaştırılabilir. Onların da bir yaşam hakkı var. Nasıl insanların kötülerini uyutmuyorlarsa, o kadar tecavüzcü bizim aramızda dolaşıyorsa bunlar niye dolaşmasın? Doğru mu söylüyorum Döndü Hanım? Doğru. Ablamızla beraber Döndü ablamız yürüyoruz. Bakın her yerde göremeyeceğiniz yerler buraları. Görüyor musunuz? Tabii evet, anladığınız gibi burası aslında bir dere yatağı gibi bir şey. Ama yani aynı şekilde yol olarak da kullanıyoruz. Bizim evimize ancak burası gidiyor. Şimdi otantik bakın bir taş köprü. Altından geçeceğiz. Bu arada yayınıma hoş geldiniz. Kanalıma aboneliklerinizi de beklerim. Lütfen desteklerinizi ihmal etmeyin bizden. Elimden geldiğiniz kadar mutlaka yorumlarınıza her daim cevap vereceğim. Anlatımlarımızı da buralarda yapıyoruz. Yeşillerimiz derya gibi. Denizimiz fazla uzak değil. Bir dedelerimizden kalan, işte bir de bu bakira alanda yaşarken ilham kaynakları. Çok genç de değilim. 49 yaşındayım. 50'ye dayadım. Onun için eski hikayeleri bilirim. Sesim çok iyi olmayabilir. Sizden yaptığım hatalar için şimdiden özür dilerim. Evet, bunlar çalılıklarımız. Datlık da deniyor. İşte şurada hayıtlarımız.
Çam ağaçlarımız. Burada Bilek köpeğimiz. İncir ağaçlarımız. Burası da yine bir dere alanı. Ama gördüğünüz gibi yine yol olarak kullanıyoruz. Mimaride şu an çok bir sıkışık olmadığı için bakın bu da fil incir deriz biz buna. Siz kaktüs de diyebiliyorsunuz. Tabii önünde hayıtı da görüyorsunuz. Hayıtın bu arada bir mavisi bir de pembesi var. Bunlar hep şifalı. Ama çoğunlukta biz bilmiyoruz. Onun için çok bir şey karıştırmıyoruz sağlığımıza dair. Bilmediğimiz aslında yenilebilen bir sürü otlarımız da var. Ama bunlara da girişmiyoruz. Çünkü bilmiyoruz. Ben evet buraların yerlisiyim. Muğla'nın Milas ilçesinde kendimi bildim bileli. Annem babam buralı. Eskiden kızlara deniz kenarları verilirmiş Bodrum'da. Erkeklere mandalin bahçelere. Milas'a da iş yapmak için, çalışmak için gidilirmiş. Bizimkiler bakmış, Milas daha işlek, oraya göçmeyi tercih etmiş. Ninelerim, dedelerimden. Ne olmuş? Bodrum terk etmişler. Biz de şimdi bu halimizde Bodrum'a geri geldik. Milas'la Bodrum'un arası 35 kilometre falan. Fazla bir şey değil. Şimdi tam tersine mandalin bahçeleri o kadar yine aynı değerlerdeyken deniz kenarları yani damatlar zengin. Bir de ev yaparsam tuğladan, kız alırsam Muğla'dan hikayesi de oradan geliyor aslında. Kayınvalidelere de her zaman damatlar bakar. Kızlar sahip çıkar çünkü annelerine. Oğlanlar yeri yurdu satayım diye uğraşır. Ne var ne yoksa yemek için. Biraz burada alkol. Keyfe keder insanlar. Yapacak bir şey yok. Bakın şuralara. Ne güzel. Evet. Gördüğünüz gibi. Biz her zaman yürüdüğümüz halde hala da bana da güzel, emin olun. Ama bir gün bunları da göremeyeceğiz. Bunu da biliyoruz. Çünkü çok hızlı bir inşaat ve betonlaşma devam ediyor. Yani bütün alanları alıp artık bir sürü bina, sitelere döndürüyorlar. Değerlerimizi kaybediyoruz. Aslında bunlar kaybetmememiz gereken değerlerimiz. Yeşili tutamıyoruz arkadaşlar. Yeşili tutamıyoruz. Yani şöyle. Artık bir geri dönelim. Bir de siz geri giderken görün. Şöyle tekrar şöyle göstereyim. Görüyorsunuz.
Bunu insanlar dört dörtlük, bunu biz yapamayız. Doğanın yaptığını. Evet. Renkleriyle dört dörtlük bir dizayn. Arkadaşlar, şimdi merhaba, hoş geldiniz. Selam, nasılsınız? Lalisa. Teşekkür ederim geldiğiniz için. Ben şimdi burada yayını durdurmak istiyorum. Çünkü artık alanım daraldı. Tekrardan çok teşekkür ediyorum. Sizleri yayınıma, kanalıma bekliyorum. Çok çok öpüyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Tekrar görüşmek ümidiyle. Pilim bitmek üzere.